Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Bu modelimizin ilmek sayısı 6. Her model 6 ilmekten oluşmaktadır. 6, 12, 18 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. 3 ilmek ters, 1, 2, 3. Burası bizim ara modelimiz. Ana modelimiz de 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 3 düzden sonra bir defa artırma yapıyorum. Şimdi birinci modelimi tamamladım 6 ilmekle. İkinci modelime geçiyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir defa artırma yaptım. İkinci modelimi de tamamladım. Üçüncü modelime geçiyorum. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir defa artırma yaptım ve üçüncü modelimi de tamamlamış oldum. Modeli tamamlamak için artı 3 tane ilmek eklemiştik. Bu kalan 3 ilmeği de ters örüyorum. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve modelin birinci sırasını ön yüzde tamamlamış olduk. Arka yüze geliyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz bu sırada. 3 ilmek düz. Ön yüzde artırma yapmış olduğum bu ilmeğimi ters örüyorum ve toplamda 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 3 ilmek düz. 4 ilmek ters. 3 ilmek düz. 4 ilmek ters. 'Son olarak 3 ilmek düzle modelimi tamamlıyorum. Bir ilmek de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sırayı da arka yüzde tamamlamış oldum. Modelin üçüncü sırası ön yüzündeyim. Öncelikle 3 ilmek ters. Burada şimdi 3 düzle başladık ve 4 tane ilmeğim oluştu artırmayla birlikte. Birinci ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ve 3. ilmeğin yönü farklı olduğu için bu 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir defa artırma yaptım ve bir ilmek düz ördüm. İlk modeli tamamladıktan sonra ikinci model için 3 ilmek ters, 4 tane düz ilmeğimden birinci düz ilmeği örüyorum. 2 ve 3. ilmeği sağa doğru kesiyorum. Sizin yönü bu şekilde ise çevirmenize hiç gerek yok. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. İkinci modelimi de tamamladıktan sonra üçüncü modelim için 3 ilmek ters. Tekrar ana modele geldiğim zaman birinci ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ve 3. ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve bunları sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek düz.
Üçüncü modeli de bitirdikten sonra 3 ilmek ters, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldim. Dördüncü sırasındayım. Arka yüzde de işlemimiz devam edecek. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 ilmek düz. Şimdi burada toplamda 4 tane ters ilmeğim var. Baştaki ilk 2 ilmeği ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmekle birlikte 2 tane ters ördüm. Kalan 3 ve 4. ters ilmekleri de birlikte arka yüzde ikisini ters örüp kesiyorum. İlmek sayımı 3'e düşürdüm. 3 ilmek düz. Tekrar ana modelime geldim. 4 tane ters ilmekten baştaki ilk 2 ilmeği artırmayla birlikte 2 ilmek ters örüyorum. Kalan 3 ve 4. ilmekleri de birlikte ters örüp kesiyorum. İlmek sayımı 3'e düşürdüm. 3 ilmek düz. Bir sonraki modele geldiğim zaman 2 ilmek ters. 3 ve 4. ilmekleri de birlikte ters olarak kesiyorum. 3 ilmek düz ve kenar ilmeği. 4. sırayı da arka yüzde ördük. Şimdi 5. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğinden sonra sabit devam eden 3 ilmeğimi ters örüyorum. Burada ana modele geldim. 3 tane düz ilmeğim var. Baştaki arka yüzde kesmiş olduğum bu 2 tane ilmekten bir ilmek kalmıştı. Bunu düz olarak örüyorum. Devamında bir tane artırma yapıyorum. Ve bu 2 ilmeği de tekrar yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. İkinci modele geçerken 3 ilmek ters. Baştaki ilk ilmeği düz örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ve 3. ilmekleri de sağa doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Pardon, 3 ilmek ters. Ve yine ana modele geldiğim zaman bir düz örüyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Kalan 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. 5. sırayı da ön yüzde tamamladık. Arka yüze geldiğim zaman kenar ilmeğimi aldım. 6. sırasındayım. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 6. sıramızda 3 düz, 3 ters olarak tamamlıyoruz. Üç ilmek ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Şöyle bakalım. Birinci modelimizi bitirmiş olduk. İkinci modeli tekrar üzerine birinci sıranın tekrarını yaparak devam ediyoruz. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters. 3 tane düz ilmeğimden 3'ünü de düz olarak örüyorum. 2, 3. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. Birinci modeli tamamladım. İkinci örneğe geçtiğim zaman 3 ilmek ters, 3 ilmek düz,
1, 2, 3. Bir defa artırma yaptım. İlmek sayım 4'e çıktı. Üçüncü modele geçiyorum. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, bir defa artırma yaptım. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci modelin birinci sırasını ön yüzde tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman ikinci sırada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. 3 ilmek düz, 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 3 ilmek düz, 4 ilmek ters, 3 ilmek düz, 4 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 3 düz, 4 ters şeklinde devam ediyoruz. Son olarak 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra ikinci sırayı da tamamlamış oldum. İkinci modelin üçüncü sırasıyla devam ediyoruz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1 ilmek düz. Birinci modeli tamamladık. İkinci model için 3 ilmek ters, 4 tane ilmeğimden birincisini düz olarak örüyorum. 2 ve 3. ilmeklerimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Birinci ilmeği düz örüyorum. 2 ve 3. ilmekleri sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1 ilmek düz. Üçüncü modeli de tamamladıktan sonra kalan son 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Arka yüze geliyorum. Dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz. Şimdi burada ilmek eksiltmemiz gerekiyor. Baştaki 1 ve 2. ilmekleri ters örüyorum. 3 ve 4. ilmeği de birlikte ters örüp kesiyorum. İlmek sayım 3'e düştü. 3 ilmek düz. Tekrar ana modele geldiğim zaman baştaki 2 ilmeği ters örüyorum. 3 ve 4. ilmekleri birlikte ters örüp kesiyorum. 3 ilmek düz. Diğer ana modele geldim. 3. modelim için 2 ilmek ters örüyorum. 3 ve 4. ilmekleri birlikte ters örüp kesiyorum. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra arka yüzde 4. sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzde 5. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeği örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ve 3. ilmeklerin de yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum.
Ve yine 3 tane ilmeğim oldu burada. İkinci modele geçtiğim zaman 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. 2 ve 3. ilmekleri sağa doğru kesiyorum. İkinci modelden sonra 3. model için 3 ters, 1 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Üçüncü modeli de bitirdikten sonra 3 ters ve kenar ilmeği. 5. sırayı da ön yüzde örüp tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 3 düz ve 3 ters şeklinde ikinci modelimizin de son sırası 6. sırasını tamamlamış oluyoruz. Son kalan 3 düz ilmeğimi de ördüm. Böylelikle iki model şeklinde sizlere anlatımımı yapmaya çalıştım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Üçüncü modele geçtiğimiz zaman da 1 ve 2. modellerin tekrarlarını yaparak devam edebilirsiniz. Modelimin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de sizlere fikir olması için angora tarzı bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Eliniz sıkıysa 3 numara şiş de kullanabilirsiniz. Lastiğimiz tekstil tipi lastik ve başlangıcında da boncuk ilmek atma tekniği kullandım. Bunun videosu da kanalımda mevcut. İsteyenlere link olarak gönderebilirim. Hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz hem kolay hem de güzel bir model. Şöyle arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü böyle. Yelek, hırka örebilirsiniz. Yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde değerlendirebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.